Derin dalış ile gelen derinlik sarhoşluğu, nitrojen narkozu nedir? Derinlere inmek, oralardaki batıkları ve deniz canlılarını görmek, denizin basıncını hissetmek ve deneyimlemek bütün dalgıçlara her zaman cazip gelmiştir. Fakat derinlere inmek belli başlı sorumlulukları da beraberinde getirir. Su altında soluduğumuz hava burada soluduğumuz havanın aynısıdır. Yani %78 nitrojen, %21 oksijen ve %1 diğer gazlardan oluşur. Sadece filtrelemeden geçtiği için içerisinde nem, toz ve koku bulunmaz. Vücudumuz oksijeni kullanırken soluduğumuz nitrojeni tüketmez. Fakat su altında basınç ile bu havanın yoğunluğu artar. Bazen dalışlarda soluduğumuz havanın kokusunda ve tadında değişiklik hissedebiliriz. Bunun genelde temel nedeni tüp dolumu esnasında filtrelerin doğru çalışmaması veya kompresördeki başka aksaklıklardan kaynaklanır. Kirli hava çok nadir karşılaşılan bir durumdur. Genel olarak dalış merkezleri en çok kendileri bu havayı solumak zorunda olduğu için kompresör ve hava kontrolleri düzenli olarak yaparlar. Yine de dalış esnasında ulaşabilecek baş ağrısı ve mide bulantısı gibi durumlarda dalışa son vermenizi tavsiye ederim. Kirli ve sağlıksız bir havanın su altında kullanımı baş ağrısı, mide bulantısı hatta uzun süre solunması durumunda kusma ve bilinç kaybı şeklinde kendini gösterebilir. Kirli hava tüketiminin olduğu düşünüldüğü durumlarda dalıcıya saf oksijen ile solunum yapılmalıdır. Tüplü dalışlarda hava kalitesi bizim dalış sağlığımız için en önemli konuların başında gelir. Dolum esnasında tüpün içerisine dolabilecek olan tekne veya arabaların egzozunun dumanı ya da sigara, benzin gibi ürünlerin kokuları havanın kalitesini düşürür. Tüpün içerisine dolan bu sağlıksız hava basınç arttıkça daha fazla yoğunlaşacağı için su altında çeşitli zehirlenmelere neden olabilir. Karbondioksit ve karbon monoksit zehirlenmesi özellikle benzin ve sigara gibi farklı kötü kokuların tüp dolumu esnasında içine karışmasıyla gerçekleşir. Bu gibi kalitesi düşük havanın uzun süre solunması tipik zehirlenme belirtileri gösterir. Havanın tadında veya kokusunda bir şey fark etmemiş olsanız bile baş ağrısı, mide bulantısı gibi belirtileri kendinize gözlemlemeye başlıyorsanız dalış lideri ve eşinize durumunuzu bildirin ve dalışınızı bir an önce sonlandırın. Az önce soluduğumuz havanın %78'inin nitrojen olduğunu söylemiştim. İşte bu nitrojenin su altında yoğun bir şekilde solunması vücudumuzda çeşitli etkilere neden olur. Bunlardan birincisi nitrojen narkozu ya da derinlik sarhoşluğudur. Soluduğumuz nitrojenin vücudumuzda oluşturduğu narkozun aslında direkt bir etkisi bulunmaz. Ancak su altında iletişiminizi, karar verme ve sağlıklı düşünme gibi yetilerinizi zayıflatır. Tıpkı sarhoş olduğumuzda olduğu gibi gerçek olmayan aşırı bir özgüven hissi oluşturabilir. Bu da devamında sarhoş bir dalgıç ile su altında vakit geçirmeye dönüşebilir. Sarhoş bir insan nasıl ki sarhoş olduğunu kabul etmezse, nitrojen narkozu olmuş bir insan da derinlik sarhoşluğuna kapıldığını kabul etmez. Bu da tehlikeli olabilecek davranışlara, planın dışında bir derinliğe ve yöne gitmesine neden olabilir. Beraberinde ise yaşanacaklar hepimiz için hoş olmayan sonuçlar doğurur. Bu yüzden bu gibi durumlarda karşınızdaki insanın nitrojen narkozuna yakalandığını düşünüyorsanız dalgıca sorunun onda değil kendinizde olduğunu belirtin ve yavaşça yükselmesini sağlayın. Derinliği düşürmek narkozun yoğun etkisinin kaybolmasına neden olur. Narkozun etkisi azaldıkça ve güvende olduğunuzdan emin olduktan sonra tekrar dalışa devam edebilirsiniz. Özellikle derin dalışlarda inişte ve çıkışta demir halatı veya zincir referans olarak kullanılabilir. En önde olan dalgıç yavaşça yüzeye doğru çıkacak ve arkadan gelenler de bu hıza uyarak yavaşça geleceklerdir. Derin dalışların yapıldığı teknelerden acil durumlar için 3 metre derinliğe tam takım bir scuba sarkıtılarak önlem alınmalıdır.